Merhaba İstanbul. Sizin sağ salim dönmeniz babanızın en büyük arzusuydu. Üstad Ronald ve ekibi Türkiye'den çekilmeye karar verince babanız baronluk koltuğuna oturmayı kabul etmek zorunda kaldı. Konseyde kimler var? Babanız o çalışmayı tamamlayamadı. O zaman sistem nasıl işliyordu? Vahap Bey konseyin yerine muhteremin şebekesini kullandı. Ta ki darbe girişimleri açığa çıkıncaya kadar. Peki bu şebeke hala aktif mi? Üst üste yapılmış operasyonlar şebekenin etkinliğini azaltmış gibi görünse de ulaklar henüz saf dışı bırakılmış değil. Ulaklar? Muhteremin emrindeki üst düzey irtibat kadrosu. Hazır yeri gelmişken ileteyim. Yargı ulağı mümkünse sizinle görüşme yapmak istiyor. Biliyorsunuz, yakında yargıda önemli seçimler var. Bakarız. Yasama, yürütme ve yargının içinde çevrilen işleri anladım da... Peki uyuşturucu, kaçakçılık gibi konseyin yapabileceği kirli işleri nasıl yapıyordunuz? Aynı şebekeyle. Desene. Şebeke konseyi de ele geçirmiş. Muhterem sizi bir güzel kullanmış. Babam nasıl ikna oldu? Üstad Ronald ısrar etti. O da sizi kurtarmak için razı oldu. Babanız bunu sizin tamamlamanızı istemişti. Bu son parçayı da size bıraktı. Bunu böylece çerçeve yaptır Hakkı. Benim ofise asılacak. Buradan istediğiniz başka bir eşya var mı? Hayır. Hiçbir şeye dokunma. Burayı kimse kullanmayacak. Gel. Efendim beklediğiniz ziyaretçi geldi. Al içeri. Cahit gel. Gel. Hayatta olmanıza çok sevindim. Doktorlar durumunuzun iyiye gideceğini söylüyor. Ben durumumun farkındayım Cahit. Ne kadar iyiye gidebilir ki? Siz orada benim hayatımı kurtardınız. Bundan böyle ben sizin yürüyen ayağınız olacağım. Patlamadan önce
Sana Fehmi'yi getirmeni söylemiştim. Sen çıkınca ben de seni karşılamak için çıkışa yöneldim. O anda büyük bir patlama oldu. Gerisini hatırlamıyorum. Neler oldu sonra? Patlamadan sonra beni esir almış, götürüyorlardı. Durun! Nerede kaldınız? Ver silahını. Ver dedim, duymadın mı? Cahit Bey iyi misiniz? Biraz daha geç kalsaydınız beni götüreceklerdi. Alın bunları. Bırak, bırak. Yalnız sorgularını ben yapacağım. Benden habersiz hiçbir şey yapmayın. Efendim, sizi de almamız gerekiyor. Ne saçmalıyorsun sen? Emir böyle. Lütfen benimle gelin. Çok yaralı var. Bir yaralı var. Çekilin yoldan. Çekilin. Başka kurtulan var mı? Hayır. Siz ve Üstad Ranult'tan başka kurtulan kimse yok. Peki Yüce Majeste? O da mı öyle? Hayır, o yaşıyor. Toplantıya katılmamıştı. Telefonumu getirin bana. Cahit Bey, diğer özel eşyalarınızla beraber telefonunuza da el konuldu. Aldığım emir gereği sizi Fehmi Bey'le beraber başka bir yere nakledeceğim. Lütfen buyurun. Yüce Majeste toplantıya katılmamış mı? Güvenlik sebebiyle gelmekten vazgeçmiş. Sizin de mi haberiniz yoktu? Olanları anlamak için Kara ve ekibini sorgulamam gerektiğini düşünüyorum. Siz de uygun görürseniz bu meseleyi acilen halledelim. Tamam Cahit, git. Ben oradakilere gerekli talimatı veririm. Operasyon emrini kim verdi? Ben verdim. Ben yaptım operasyonu. Sen kimsin? Ben Kara. Siyah sancağı mı kastediyorsun? Siyah sancak mı? Ne siyah sancağı? Ne sancağı lan? Yorma kendini. Adamlarından biri konuştu. Siyah sancak meselesine sonra geleceğiz. Sen önce şunu bir anlat bakalım. Bombayı nasıl yerleştirdin? Bombayı aha da böyle yerleştirdim.
Siz neden sivilsiniz? Efendim, son emir böyle. Piramit belgeleri sonrası hedef haline gelen Armageddon timlerinin operasyon dışında üniforma giymeleri yasaklandı. Piramit belgeleri mi? Evet, küresel çapta çok kritik gizli belgeler açıklandı. Armageddon şu anda terör örgütü olarak soruşturuluyor. Belgeleri kimin açıkladığını biliyor muyuz? Henüz bilmiyoruz. Teşekkür ederim. Lazım. O zaman Polat'ın ordusu Siyah Sancağı dünyaya duyurmanın zamanı geldi. Onlara ihtiyacın olacak. Armageddon'un elinden Siyah Sancağın esirlerini almamı mı istiyorsun? Evet, Lyon timi emrinde olacak. Bakalım Orta Doğu'nun seni çektiğimiz bataklığından nasıl çıkacaksın Polat Alemdar?
Good morning, August. Welcome, Mamoon. Polat is waiting for you. Welcome, Amon. Hagia Sophia. This place is our holy grail. It is you who is welcome here, Polat. This place is neither yours nor mine. It belongs to Allah. So where is my father? Why are you here searching for your father in the place of everyone's father? Everyone is searching for their losses as they struggle for their sacred values. I repeat, where is my father? Why don't you understand that your father is dead? If you did something like that, you wouldn't be here, Amon. Kaldırma kafanı. Kal öyle. Kımıldama, dur öyle. Dur orada, dur. Geç, geç. Hadi. İn aşağı. Yürü. Hadi. Geç. Alın bunu. Alın bunu. Yürü Mustafa. Yürü. Alın bunu da. Kaldırma kafanı. Al öyle. Dur orada, dur. Geç. Hadi. İn aşağı. Hadi yürü. Oynama. Kaldırma kafanı. Yürü. Oynama. Alın bunu, alın. Hey. İn aşağı. Mosque, museum, church, even an investigation bureau, like in the Byzantine times. Is that why this restoration has taken so long? Because you don't know what to do with it? Don't tire me, Amon. Answer the question. There is the blood of the Karahanli running in your veins, and it's blessed by the dynasties. Yet you still persist in calling an ordinary man father. If you weren't so stubborn, things could be different. We could rule the world together. In the old times, when people was worshipped idols, there was a tradition. When people traveled,
they took the idols made from sugar and worship on the way. When difficult times came about, they would take those idols and pray to them. When their food supplies were finished, they didn't hesitate to eat those idols. Gods that made for temporal needs will one day become victims of these needs. People shouldn't be left alone. They should be ruled and guided. The world is run by religion, guns, and money. It's always been this way. And those who have that power become the supreme rulers by using the others. In the old days, when the world was run by guns, your empire had the power. But now it is business. My business built my empire. Money talks. Until someone who was both a soldier and a businessman starts terrorizing the world by using religious identity. When power changes hands, the whole world shakes and everyone can feel it. You too have felt this parallel effect in your country when people have used religion to topple this power. Aren't gods like you balancing the world? Was it for nothing that you extended the ears of King Midas to our lands? It is only God that hears everything. In this new world order, the struggle for power, you must lend an ear to both your enemy and your ally. Birinci Dünya Savaşı'nda devletler değil, şirketler savaştı. Osmanlı, şirketlerin yıktığı son büyük devletti. Bunun sebebi de petrolün sanayiye girmesi. Çünkü dünya petrolünün %70'i Osmanlı topraklarındaydı. Osmanlı yıkıldığında bu petrolün tamamı da herhangi bir devlete değil, Amerikan ve İngiliz şirketlerine dağıtıldı. Son yüzyıldır dünyayı şirketler yönetiyor. Ve bu şirketler karşılarında güçlü devlet istemiyor. Siz bu şirketleri çok fazla önemsemiyor musunuz? Modern dünyada ülkeleri devletler yönetmiyor mu? Haklısın Prens Henry. Elbette hanedanlar şirketleri yönetiyor. Onlar da devletleri. In past times, states used to build dynasties. Now dynasties build states. Turks feel that their dynasties are being left without states, but it's actually their states that are being left without dynasties. Of course, we are not responsible for this. Last time you offered me the caliphate through the Master Ronald. Polat Alemdar, biz 20. yüzyılda çok büyük bir hata yaptık. Müslümanlar birleşir korkusuyla halifeliği kaldırmaya sizi mecbur bıraktık. Müslümanlığı parçalayabildiğimiz kadar parçaladık. Ama bu hamle faydadan çok zarar getirdi. Müslümanlığı dünyayla entegre etmek için tekrar bir merkeze bağlamak lazım. Amerika'dan girdiniz, halifelikten çıktınız. Şimdi de bana halifeliği mi vaat ediyorsunuz? Modernize edilmiş halini diyelim. Birleşmiş Milletler'de her dinin bir temsilcisi var. Ama İslam dünyasının tek bir temsilcisi yok. O yüzden ortak hareket edemiyorsunuz. Türkler halifelikle 500 yıl İslam dünyasında iyi bir sınav verdi. Hazreti Muhammed'in bir sözü vardır. Zamanında ona da benzer bir teklifte bulunmuşlar. Bir elime ayı, bir elime güneşi de verseniz, vallahi yolumdan dönmem demiş. Bizim imanımız aklımızdan önde gelir. Onun için daha fazla kendinizi yormayın.
Now you want from me to build a state that you're gonna rule by offering me a dynasty? I have many of them. What are you offering to me? Do you want from me to be second god with whom you're gonna rule the world? This is something I have experienced before, with bad results. Daces, the two faces of God. In the times when the people accepted the God's authority, God Amon and God Ra came together to join as one. In this way, the new God Amon Ra was able to obtain the power to make them obey. Things kept going on peacefully for centuries until the god Athon came into the picture and wanted to challenge this authority, and by wanting the gods to share in this power, and that's when Ra left Amon. You are Amon. Ra is Britain, with whom you founded America and then separated. What about Athon? You're missing the point. The point is, do you want to be Ra with Amon in this new world order? Aren't you afraid that this could threaten your throne? Gods don't get frightened. The prophet Abraham, whose father was a master building idols, understood that there is only one God, one Creator. After this, one day, when everyone was out of town for a festival, Prophet Abraham entered the house of idols and started to destroy them. Then he put the axe on the biggest one. When people returned, they noticed the situation and informed the Emperor Nimrod. They suspected Abraham. When Prophet Abraham gets questioned, he says, "Why don't you ask the idol that has an axe on its neck?" Nimrod replied, "Don't you know? They can't talk, they can't do anything." And Prophet Abraham's response was, "Then why do you worship those idols who can neither talk nor benefit or harm you?" So Nimrod outrages and orders him to be thrown into the fire. I've told you the rest of the story. Yes. As I said before, I won't change my way, even if you kill everyone I love. Ibrahim, he needed that biggest idol in order to tell his own truth. I need a hand, so you can help me break the other idols. And you also need me along the way. I will protect you. I will protect you from all catastrophe. If you let me take you under my wings. No need. No need. Allah is enough for me. I did not kidnap your father, Polat Alemdar. Then who did? Ra! Ra.
Hadi hadi geç. Geç geç. Durun. Geçin bu tarafa. Geri hadi. Yürü. Hadi. Hadi. Konuşma yürü. Oradamayın. Bunu Halife Hazretlerine ayırın. Başın sağ olsun Cahir. Abin şehit oldu. Nasıl oldu? Polat Alemdar operasyonumuzu mahvetti. Ama merak etme. İntikamını alacağız. Hadi seç birini. Hey! Benden emir almadan hareket edenin sonu budur. Götür. Benden emir alana kadar burada hazır. Tamam efendim. Beklememiz söylendi. Tamam. Mr. Key'in emriyle geldim. Kara ve ekibini sorgulamak için almamızı istedi. Şu anda sorgularını yapmak üzere Cahit Bey buraya geliyor. Şimdi götürmenize izin veremem. Bunu Mr. Key'e kendin açıklamak ister misin? Efendim bir sorun var. Seninle görüşmek istiyor. Buyurun efendim. Efendim, üstattan aldığımız emir gereği Cahit Bey'i beklemek zorundayız. Sanırım gelmek üzeredir. Geldiğinde sizi aramasını söyleyeceğim. Sizi istiyor. Peki efendim.
Siz kimsiniz? Çok konuşma, yürü. Geliyorlar! Allah kahretsin. Lyon timi. Siz içeriye bakın. Lyon timini Mr. Key göndermiş. Hoş geldiniz. Kampımızı nasıl buldunuz? Gördüğünüz gibi binlerce mücahit yetiştiriyoruz. Ben burada zulümden başka bir şey görmüyorum. Bu gördüğünüz sadece savaş şartları. Bu savaşta kafirlere karşı beraber olmamız gerekirdi. Ama oğlunuz Polat Alemdar bizim yolumuzu kesti. Biz misafirlerimize hürmette kusur etmeyiz. Lütfen siz de ekranımızı geri çevirmeyin. Siz Müslümanlara da zulmediyorsunuz. Bu hakkı size kim veriyor? Halifeye itaat şart değil mi? Bunu en iyi siz bilirsiniz. Kimin halifesi olduğuna bağlı. Hangi güçlerin halifesisin? İşte bu söylediğiniz küfürdür. Bu yüzden çok insan öldü. Ama öldürdükleriniz hep Müslüman. Madem halifesin, niye Gazze'deki Müslümanların yardımına koşmuyorsun? Çünkü adını cihat koyup kendi iktidarınız için insanları öldürüyorsunuz. Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun. Ve yekunet dinu kulluhu lillahi. Fe innen tehev fe innallâhe bima yâmelûne basîr. Sadık Britani.
Bilmiyorsan öğren. Enfal suresindeki bu ayet, Bedir Savaşı'nda meydana gelen bir hadiseye ışık tutmak için gönderilmiştir. Aynı surenin 9. ayetinde, müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa, aralarını bulup düzeltin. Şayet birisi diğerine haksızlıkla tecavüz edecek olursa, sizin yaptığınız gibi yaptıklarından doğruluğa dönünceye kadar savaşın. Allah için seni ve bu savaşa göz yuman bütün Müslümanları uyarıyorum. Kendinize çeki düzen verin. Asıl cihat seni durdurmak olacak. Cihat konusunda oğlunuzla aramızdaki fikir ayrılığının sizden kaynaklı olduğunu şimdi daha iyi anlamış oldum. Ancak şunu bilmelisiniz ki biz her gün bombaların altında mücadele ediyoruz. Bırak. Çocuk mu kandırıyorsunuz? İsteseler seni 2 dakikada bulup tepeleyeceklerken boş binaları bombalayıp seninle savaştıklarına inanmamı mı bekliyorsun? Bu güzel hitabetinizden bizim gençlerimizin de faydalanması için bazı ayetleri sizin ağzınızdan kayda almak isteriz. Kur'an ayetlerini kirli emellerinize alet etmenize aracı olmayacağım. İsterseniz beni katledin. Hemen kestirip atmayın canım. Kur'an ayeti dedim. Başka bir şey demedim. İyisi mi siz biraz düşünün. Erhan, bir şey söylemem lazım. Bırak şu kolumu da ne söyleyeceksen söyle. Yargı seçimleri yaklaşıyor. Ulaklar boş durmuyorlar. Bir toplantı duyumu aldım. O zaman ne duruyorsun? Takip için ekip lazım. Tamam. Metin seninle gelsin. Arif'le git aman bir delilik yapmasın, tamam mı koçum? Tamam Erhan Bey. Var mı bir gelişme? Adam Mekke'de Sagir ismini kullanmış. Ama Irak, Suriye, Mısır, Orta Doğu'nun her yerine birçok farklı isimle girmiş çıkmış. Ben şimdi nerede olduğunu soruyorum. Onu bulabildiniz mi? Ben belki de Suudi Arabistan'dan hiç çıkmadığını düşünüyorum. Tam tersine. Avrupa'ya bakın. Özellikle de Britanya'ya. Ömer Baba'yı oraya mı götürdüklerini düşünüyorsunuz abi? Hayır Erhan. Babama ulaşmak için önce bu adamı bulmam lazım. Kalk bakalım, patron seni çağırıyor. Ne yapıyorsun? Bir yere mi gidiyorsun? Kamptan çıkmana izin vermezler. Yoluma çıkan nasibini bulur, merak etme. Nöbetçiler içeride indirir seni. Ben onları indirmezsem. Cabir kendine gel. Abimin intikamını almadan kendime gelmem. Abinin intikamını nasıl alacaksın? Polat Alemdar'ı öldüreceğim.
Ondan intikamını almanın daha iyi bir yolu var. Babası burada. Sağ ol. Hadi geç. Al şunu. İndirin aşağı. Hadi. Ey kafanı. Ey kafanı aşağı. Kaldırma kafanı. Devam et. Yürü. Bırak onu. Hadi yürü. Bağırma yürü. Bağırma. Ömer baba. Yürü. Hadi. Yürü. Konuşma yürü. Ey kafanı. Kafana. Burada biraz. Yürü. Geç oraya. Devam et. Yat. Kaldırma başını. Dur! Kalkın. 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 Gelin. Polat'ım insan içine çıktı diye sevinirken bunlar geldi başımıza. Ama inanıyorum. Allah'ın izniyle Polat'ım Ömer Bey'i bulacak, inanıyorum. Ben de onu sağ salim göreceğim. Ben de buna yürekten inanıyorum anneciğim. Nineciğim bu senin için. Yavrum benim. Teşekkür ederim. Sen en güzel çiçeksin. Leyla, kızım benim evdeki çiçeklere bakıyorsunuz değil mi? Ben döne döne tembihledim çocuklara. Hepsine saatinde bakıyorlardı. Yine de ben bir gitsem evime iyi olacak aslında. Anneciğim, şimdi dışarı çıkmamız doğru olmaz ki. Polat kendi gelene kadar beklememizi istedi. Ama acil bir ihtiyacın varsa ben hemen halledeyim. Yok evladım, aciliyetten değil. Evimi özledim. Bilgisayarda oyun oynayabilir miyim Leyloş? Tabii bir tanem, ben getireyim. Canım kızım benim. Al canım. Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırı. Irak'ın işgal edilmesi. 1 Mart 2003 Türkiye Amerika'nın istediği Irak tezkeresini mecliste reddetti. Karahanlı infaz edildi. 4 Temmuz 2003 Irak'taki Türk askerleri Amerikan askerleri tarafından derdest edildi, başlarına çuval geçirildi. Amerika'nın İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettiği Milli Kurtuluş Günü. 19-20 Kasım 2003 İstanbul'da 2 sinagogla İngiliz Bankası ve İngiliz Konsolosluğu bombalandı. Türkiye üzerinden İngiltere ve İsrail'e mesaj verildi. Musul, Kerkük Amerika'ya aittir. 2007 Meclis Amerika'nın karşı çıkmasına rağmen Türk ordusuna sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereyi kabul etti. Sonra Türk ordusuna yönelik taşeron operasyon, Dağlıca baskını. Aralık 2011 Amerika Irak'tan askerlerini çekti.
Peki geride neyi bırakarak? Afiyet olsun. Yemek yiyişine bakılırsa sokak adamı değil, salon adamı gibisin. Böyle bir yemeğe saldıracağını düşünmüştüm. Ne istiyorsun benden? Kimsin sen? Arnavut bir sokak müzisyeniyim. Benden ne istiyorsun? Seninle net konuşacağım Arnavut sokak müzisyeni. Nasıl dövüştüğünü gördüm. Sağ yumruğunu kullanarak gitar çalmaktan çok daha fazlasını kazanabilirsin. Gel benim için dövüş. Burada olduğundan emin misin Miran? Vallahi yenge öyle söyledi Pusat. Peki sen haber verdin mi? Telefonu kapalı. Herhalde yengeyle yine papaz oldular. Miran abi. Yengen rofun yaptı, haber verdi. Hoş gelmişsin. Ne haber teyzeoğlu? İyidir vallahi, ne olsun. Gınırlanıp gidik işte. Arkadaş yabancı mı? Yok, Karadenizli. Sen de hoş gelmişsin hemşerim. Settar Ağa nerede? Buyur abi. Ağam burada mı? Sessiz. Ağam. Ağam. Settar ağam. Ne var ulan? Ne var? Eşek sıpası. Misafirim var ağam. Öyle söylesene oğlum. Vay 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 benim Miran'ı. Ağam nasılsın, iyi misin? İyiyim sağ ol. Çakır'ın oğlu Pusat ağam. Oo, sen de hoş gelmişsin Pusat. Eyvallah. Memleketimizin kıymetini biz bilemedik. Siz bilin. Bizim orada kanunu çiğnersen en fazla mapusa atıyorlar adamı. Bu da öyle mi? Yere tükürsen amme hizmeti yaptırıyorlar. Ağam seni burada mı çalıştırıyorlar? Ne çalışması oğlum? Bulduk bir serin yer yatıyık işte. Bu da suç değil mi? Yok, kameralara bir iki görüneyim. Sonra sağ olsun bu müzik benim yerime etrafı hallediyor. Ben de burada kafamı dinleyeyim. Burada kamera yok mu? Burada öbür tarafın kamerası çalışıyor. Ne etmişsen onu seyrediyorsun. Beyaz perdede. Hadi ben bir günah işledim geldim bu Guten Morgen'a. Siz burada ne arıyorsunuz? Ağam sana bir işimiz düştü. Ya yapabileceğimiz bir şeyse hay hay. Ordinaryos'u bulmam lazım. Ordinaryos? Ne etmeye? Alıp Türkiye'ye götüreceğim. Tamam, ona bir piyango vurmuş. Onu alıp götürüyorsun de. Niye kimse beni davet etmiyor, ben onu anlamayayım yo. Sen gelmek iste yeter Settar Ağa.
Dur. Talat nerede? Tuvalete komutan çağırdı. Ben veririm yemeği. Senin buraya girmen yasak. Kim demiş? Komutansa gir. Ver şunu. Dinlenebildiniz mi biraz? Kampa en son getirdiğiniz gençleri ne yaptınız? Polat Alemdar'ın askerlerini mi soruyorsunuz? Bence şu anda başkasını düşünüp kendinizi hiç yormayın. Halife Hazretleri konuşmanızdan bahsetti. Sizden pek ümitli değil. Biat etmezse yapabileceğim hiçbir şey yok diyor. Şimdi böyle olunca ben sizi de merak ettiğiniz o askerleri de nasıl koruyabilirim bilmiyorum. Bakın, burada Polat Alemdar'ın şehit ettiği kardeşlerimizin yakınları var. Mekke'de bombalı saldırı düzenleyenlere mi şehit diyorsun? Neyse, siz şimdi sakinleşin, güzelce yemeğinizi yiyin, dinlenin. Yarın sizinle çok işimiz olacak. Arkadaşlar, Ömer Baba'yı buraya getirmişler. Ne yapıp edip Ömer Baba'yı kurtarmamız lazım. Dikkat edin, zehirli bu. Zehirli mi? Yetişin, yetişin! Nöbetçiler! Zehirli yılan soktu! Doktor lazım! Çabuk açın kapıyı! Yetişin! Açın kapıyı. Zehirli yılan soktu. Doktor lazım, yetişin. Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Yılan soktu, ölüyor. Bana canlı lazım bu. Götürün bunu. O da sende kalsın. Nesi var bunun? Boynundan yılan sokmuş. Sagir ölmesin dedi. Senin hiçbir şeyin yok. Ne işin var burada? Asıl senin burada ne işin var?
Sakın onu elinizden kaçırmayın. Onu sağ istiyorum. Ortaya çık Kara! Gelmezsen adamlarını tek tek vuracağım. Helal olsun. Büyük komutanmışsın. Ama yanlış saftasın. Beni affet. Siyah sancak Şedid kampını birbirine katmış. Uslu çocuklar gibi oturmalarını bekleyemezsin. Ölmek için eğitilmiş adamlar bunlar. Kaçmaya çalışmışlar. Sagir son anda engellemiş. Polat Alemdar'ın da babası oradayken daha fazla risk alamayız. Çabuk hareket etmemiz gerekiyor. Madem kaçmak istiyorlar bırakalım kaçsınlar. Sonra da olacakları hep beraber izleyelim. Ben bu eğlenceyi uzaktan izlemek istemiyorum. Tahmin ediyorum. Benim gibi ofiste oturmak sana göre değil. İyi yolculuklar. Amon Türkiye'den ayrıldı mı? Polat Alemdar'la ne konuştuğunu öğrenmek zorundayım. Hı. Irak'ta Sünni gruplar Amerikan işgaline ve rejime karşı baş kaldırdı. Amaç, Irak'ta herkesin temsil edildiği adil ve bağımsız bir devlet düzeni kurmak. İşgalci güçler bölgede bağımsız, Sünni bir devlet kurulmasını istemezler. Ne yaptılar? Bu grupların içinden kendilerine bağımlı Şedid'i seçtiler. Sadık Britani, yeni bir devlet ve hilafet iddiası. Bu devlet ve hilafet kimin kontrolünde olacak? Yine İstanbul'a gideceğinizi duydum. İstanbul'u severim bilirsin. Biliyorum. Bir dersinizde insanı baştan çıkaran bir kadına benzetmiştiniz. Aklında bir tek bunun kalmasına hiç şaşırmadım. Oysa tarihiyle ilgili daha çarpıcı hikayeler anlatmıştım. Bu hafta yeterince tarih dinledim sizden. Üstünüze alınmayın ama
Sıkıldım Profesör Martin. Ben artık tarih okumak değil, tarih yazmak istiyorum. Böyle oturarak mı yapacaksın bu dediğini Prens Henry? Hayır, Gazze'den başlayacağım. Birleşmiş Milletler ekibiyle oraya gidiyorum. Deneyimlerim seni uyarmam gerektiğini söylüyor. Bu daha önce yapmış olduğun çılgın seyahatlere benzemez. Orası hassas bölge. Başlangıç için fazla olabilir. Tarihin başladığı yerden başlamak istiyorum. Tarihi başlatan bir çobandı. Katlandığı çileler onu kral yaptı. Ben de yardımsever bir prens olarak oradaki masum çocukların başını okşarsam belki beni de çobanları kabul ederler. Bunca zaman aramadın. Yine beni niçin kullanacaksın? Eyvah, Nazife anne uyanacak. Safiye Alan arıyor. Alo Safiye. Merhaba Leyla, nasılsın? Safiye, seni çok merak ettik. Neden hiç aramadın? Arayamadım Leyla. Burası çok beter bir halde. İnsan burada kendi hayatını unutuyor. Sen iyi misin peki? İyiyim, iyiyim. De kuzumu çok özledim. Bir sesini duymak istedim. Yanında mı? Konuşabilir miyim? Tamam, bakıyorum şimdi. Safiye, Elif uyumuşmuş. Tamam, anladım. Bana hala kızgın yani. Neyse, ben daha sonra tekrar ararım. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Halan haksızlık etmiyor musun? Beni bırakıp gitmeyeceğini söylemişti. Ama bunu konuşmuştuk bir tanem. Bir süre sonra gelecek. Ya gelmezse? Buyurun Fehmi Bey. Gel otur Hakkı. Otur. Şimdi anlat Hakkı. Oğlumun kazasını. Londra'dan yeni gelmişti. İlk günler kardeşiyle evde vakit geçirdi. Sonra eski arkadaşları haber almışlar. Onlarla çıkmaya başladı. Babam hiç görüşmedi mi? Devam et Hakkı. Vahap Bey çok yorgundu o günlerde. Hakkı, devam et. Oğlunuz arkadaşlarıyla motor yarışlarına başladı yeniden. Bir gece sahil yolunda giderken kontrolünü kaybetmiş. Denize uçmuş. Yanında kimse var mıymış? Çok süratliymiş. Arkadaşlarını geride bırakmış. Kimse görmemiş. Sonra? Çok aradık ama
maalesef bulamadık. Sizin yokluğunuzda olay bir skandala dönüşmesin diye kimseye duyurmadık. Herkes oğlunuzun da sizin gibi tekne turuna çıktığını sanıyor. Bu kaza falan değil Hakkı. Oğlumu öldürdüler. Sen de bu işin içinde misin Hakkı? Acınızı anlıyorum. Ama böyle bir soruya cevap vermeyi reddediyorum. Kusura bakma Hakkı. Kafamda kurmaktansa bunu sormak zorundaydım. Efendim, başka bir şey yoksa ben çıkmak istiyorum. Uyuyor mu? Hayır Fehmi Bey, müzik dinliyordu. Beni affet oğlum. Mavi köşede meşhur Kobra Ananga. Alkışlayalım, alkışlayalım. İşte. Kırmızı köşede Arnavut kaldırım müzisyeni.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knockout. Babamı bu yüzden rehin aldı. Beni kendi planladığı savaşa sokacak. Ama savaşa girmeden kazanan o olacak. Klasik İngiliz oyunu. Neredesin baba? Nereye götürdüler seni? Buyurun efendim. Aynur'a, ne yaptınız? Yok mu bir haber? Efendim bir şeyler var ama bir sonuca ulaşamadık. Nedir? Söylediğiniz gibi Avrupa'ya odaklandık. Sagir'in Mekke'ye gittiği uçağın Londra'dan hareket ettiği bilgisine ulaştık. Ancak Mekke'den sonra resmi kayıtlarda uçağın nereye indiği görünmüyor. Resmi olmayan? Bunlar yakın zamanda bir havaalanı ele geçirmişlerdi. Kim efendim? Bizi yalnız bırak. Ne oldu Cahit? Bir şeyler öğrenebildin mi? Öğrendim. Bize ihanet eden Mr. Key'miş. Bunu da nereden çıkarttın? Karaları sorgulamak için kampa gittiğimde Mr. Key'nin oraya gönderdiği Lyon timiyle karşılaştık. Mr. Key'in Lyon timi ile ilişkisi bilmediğimiz bir şey değil. Bir sorun mu çıktı? Armageddon'a karşı Lyon timine baskın emri vermiş. Ben de son anda yetiştim. Karaları almışlardı. Yaptığımız müdahale yetersiz kaldı. Neler söylüyorsun Cahit? Ben de inanmak istemedim ama gerçek bu. Karaları neden almak istesin? Gerçekleri öğrenmemizi istemedi. Hangi gerçekleri? Hatırlarsanız Kıbrıs'taki toplantıda Mr. Key hakkında da karar verilecekti. Bu yüzden karalara o toplantıdaki bombalama için yardım ettiğini düşünüyorum. Şimdi böyle anlatınca bana da mantıklı geliyor Cahit. Yüce Majeste'yle irtibata geçmeyi tekrar deneyeceğim. O zaman her şey netleşir. Yüce Majeste sizinle görüşmüyor mu? Gündemi biliyorsun Cahit. Sanırım henüz fırsat olmadı. Yaşadığınız bu felaketten sonra sizinle hala görüşmemesine şaşırdım. Olanlardan sizi mi sorumlu tutuyor? Bu videoyu izliyorsanız ben büyük ihtimalle hayatta olmayacağım. Ama benim ölüm haberimi alana kadar bu kaydın saklanması için sizden daha güvenilir bir kişi düşünemedim. Babacığım ve çok sevdiğim dostlarım. Bana çok öfkeli olduğunuzu ve size ihanet ettiğimi düşündüğünüzü biliyorum. Bu yaptıklarımın tek bir sebebi vardı. O da abimizin intikamını almak.
Abi kalkın gidiyoruz. Kaçıracağım sizi buradan. Sen kimsin? Adım Sedat. Ben de Türk'üm. Daha kampına erzak götüreceğim. Hemen çıkmamız lazım. Hadi hadi. Hadi. Neden durdunuz babacığım? Artık zamanı geldi evladım. Neyin zamanı babacığım? Hakka kavuşma zamanı. Baba beni böyle bırakma. Senin ışığın olmazsa ben bu karanlıkta yolumu nasıl bulurum? Evladım, ay bir vakit görünür, sonra gözden kaybolur. Ama aslında hep oradadır. Karanlıkta kaldığında yolunu bulmak istiyorsan, yıldızlara bak. Onlar sana yolunu gösterir. Süha yıldızını görüyor musun? Göremiyorum. Süha'nın yolunu takip et. Baba göremiyorum. Dikkatli bak evladım. Muhakkak göreceksin.